Merhaba arkadaşlar. Dicle Kılınç benim adım. Antalya Korkuteli Bozova'da yaşıyorum. Uzun zamandır 2011'den beri sokak hayvanlarıyla gönüllü olarak ilgileniyorum. Bu neyi içeriyor? Muhtaç bir can gördüğüm zaman alıyorum, tedavisini yaptırıyorum. İyileştikten sonra kısırlaştırmasını yaptırıyorum. Yuva bulmaya çalışıyorum. Ama yuva bulamadığım çok oldu ki onlara da tekrar sokağa salmaya gönlüm el vermediği için ben sahipleniyorum. Böyle derken sayımız bayağı bir arttı. Şu an neredeyse 80 küsür cana bakmaya çalışıyorum kendi çabalarımla. Tek başımayım, gönüllüyüm ben. Kimseden yardım almıyorum. Bu zamana kadar her şeyi tek başıma hallediyordum ama pandemi nedeniyle, işlerimin durmuş olması nedeniyle artık yardıma ihtiyacım var. O yüzden bu videoyu hazırladım. Ne yaptığımı görmenizi istiyorum kendi çabalarımla. Evet biliyorum, kötü durumdayız. Hiçbir şey iyi değil ve hiçbirinden mutlu değilim gerçekten. Ama elimden gelen şu an bu. Keşke daha fazlası olsaydı. İnanın bütün varımı yoğumu onlara harcıyorum şu an. Olanı da olmayanı da, bütün birikimlerimi. Neyse, ben çocuklarımı size tanıtmak istiyorum. Kısaca hikayelerinden bahsedeceğim. Bu Pakize, ilk göz ağrım. 2011 senesinde ki annemi kaybettiğim sene, annemin mevlüde okunurken kuzenimin kızı haber vermişti. Teyze böyle küçük bir yavru köpek var, komşu kadın onu sopayla dövmüş diye. Gerçekten de dövmüş ve kalçasını kırmış Pakiz'in. Ama hiç acısını belli etmediği için biz o zaman anlamamıştık. Biz hemen aldık Pakiz'i yanımıza. Sonrasında ben koşmasında bir gariplik fark edince veterinere götürdüm. Veterinerden aldık bilgiyi. Kırılmış ve kendi kendine kaynamış. Şu an için ona herhangi bir sıkıntı vermiyor ayağı. Her şeyini yapabiliyor. Sadece koşarken biraz sola çekiyor Pakiz. O kadar. Benim güzel kızım bu. 9 senedir beraberiz. İyi günde, kötü günde. Değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Oh, mis kokulu. Şu an için mama almakta bile çok zorlanıyorum. Hatta geçenlerde farklı alternatifler ne yapabiliriz diye düşünürken kepekli un aldık ve ben yal yapmayı denedim. Bakalım. Eğer hiç mama alamazsak biraz onu deneyeceğim ama eğer yardım ederseniz. Bu fıstığın adı Dory. Dory'nin hikayesi de şöyle. Eskiden Korkuteli'de bir arkadaşımızın armut bahçesinde tutuyordum ben köpekleri. Sonra babası sorun çıkarınca almak zorunda kaldık. Dory'yi de bir kutunun içinde iki kız kardeşiyle birlikte çöpün kenarına koymuşlar. O kadar korkmuşlar ki hiç kutudan dışarı bile çıkmamışlar yavrum. Bana haber verdiler. Hemen gittim aldım. Veterinere gönderdik. Gerekli bakımları, aşıları yapıldı. Ama kardeşlerden biri, isimleri altın kızlardan geliyor. Dorothy var, Blanche var, bir de Rose vardı. Ama maalesef Rose'u gençlik hastalığına kaybettik onu. Gençlik oldu, kurtaramadık. Ama Dorothy ve Blanche hala benimle. Hep öyleler. Gördüğünüz gibi kulübemiz biraz eski ve yağmurlar başlayacak. Acilen kulübeye ihtiyacım var benim. Aslında bu kulübeler eski değil. Bir sene bile olmadı belki ben bunları yaptıralı ama can sıkıntısından maalesef kemiriyorlar. Ve bazıları neden bağlı diye sorabilirsiniz. İçeridekilerden bağlı olanlar kavga çıkartmayı sevenler. Ben her zaman burada olamadığım için gözümün arkada kalmaması gerekiyor. O yüzden bazılarını, hani kavgaya meyilli olanları bağlıyorum maalesef. Hatta kötü bir olay geldi başımıza. Dorothy aslında içerideydi. Ve hepsi birlikte Dorothy'ye saldırdılar. O günkü korkumu, o günkü paniğimi anlatamam size. Kurtaramayacağım, alamayacağım aralarından diye o kadar korktum ki. Ama şükür bir şey olmadı. Değil mi anneciğim? Hı? Bu güzelliğin adı Şakayık. Şakayık bunun adı. Çiçek çünkü o minnoş bir çiçek. Değil mi anneciğim?
Şakayık, içeride de lavanta var. Onlar birlikte bu Korkut evdeki arkadaşımıza ait armut bahçesinin kapısına bırakılmışlardı. Ben bulayım, nasılsa bakıyorum diye. Küçücüktüler, neyse aldık. Herhangi bir sağlık sorunları çıkmadı Allah'tan. Herhangi bir viral hastalıkları da çıkmadı. O günden beri de benim yanımdalar. Değil mi anneciğim? Evet, çok güzelsin, çok güzelsin. Çok aşığım ben sana. Göbüşüne de çok aşığım. Şimdi biliyorum dışarıda hayvanlara yardım ediyorum deyip para talep eden, yardım talep eden bir sürü sahtekar var. Ama inanın her türlü kanıtı sunmaya hazırım. Buyurun gelin ziyaret edin bizi. Günlük olarak nasıl bir gün geçirdiğimizi, neler yaptığımızı görün. Ama gerçekten çok yardıma ihtiyacım var. Yani bu kadar emekten, harcadığım bu kadar emekten, bu kadar zamandan sonra sokağa salınmalarını istemiyorum onların. Çünkü benim yani umarım olmaz öyle bir şey. Bu da Safran. Değil mi annesinin kızısı? Ha? Aşkım. Safran çıkarmış mamasını dökmüş. Olsun hadi. Güzel kızım benim. Dombilim benim, dombilim. Safran'ı da Korkuteli sokaklarında dolaşırken bulduk. O beni buldu daha doğrusu. Çok güzeldi, çok güzel bir bebekti. Ve bak çok güzel bir genç kız oldu. Bu da Rosalind. Annesinin güzeller güzeli. Rosalind ve 5 kardeşini bu bahçede çuvalın içine koyup bu kapının önüne bıraktılar. Büyük köpeklerin olduğu yere. Hangi akla hizmet bunu yaptı o bırakan kişi bilmiyorum. Çünkü o köpeklerden biri teli aşıp gidip çuvalı parçalayabilirdi, boğabilirdi bunları. Neyse ben buldum. Daha annelerini emmeleri gereken yaşta miniciklerken getirip buraya bırakmış. Gördüğünüz gibi Rosalind'in doğuştan bir bozukluğu var arka ayaklarında. Bir ameliyat oldu. Hareketliliğini daha da kolaylaştırmak için kalça başını nasıl diyeyim? Kalça başını çıkardılar yani. Şimdi daha kolay hareket ediyor. Daha kolay kalkıp yatıyor. Ağrısı sızısı yok. Değil mi anne? Güzel kızım benim. Tatlı bebeğim benim. Anneciğim. Dediğim gibi kulübeye ihtiyacım var. Bu bir toskinin adı Atilla. Güzel oğlum benim. Tatlı oğlum benim. Annesinin bebeği. Atilla da burada buldu beni. Köyün sokaklarında dolaşıyordu. Köylüler istemiyordu bunu. Zehirlemekle tehdit ettiler beni. O yüzden hemen aldık Atilla'yı. Değil mi anneciğim? Çok seviyorum seni. Saçma salak çocuk. Canım. Bu güzelliğin adı Nazlı. Nazlı böcek çünkü bu. Geliyorum annem, geliyorum dur. Şimdi nazik böcek bu. Değil mi annesi? Nazlı aslında burada bir köylüye ait bir köpekti. Ağır kanamaları olunca benim evimin oraya getirmiş. Oraya bırakacaktı ki ben bulayım da hani tedavi ettireyim diye. Ama ben onu yakaladım. Ama tabii yakalayıp hani senin köpeğin al ilgilenmiyorum diyemiyorum. Demem de zaten. Çünkü çok hastaydı gerçekten. CVT'si vardı, çok ağır kanaması çok ilerlemişti. Neyse aldık, veterinere götürdük. Veterinerde ameliyat oldu, tüm rahmi temizlendi. Çok uzun süre kemoterapi gördü ama şimdi çok tatlı, çok sağlıklı değil mi annem? Değil mi annem? Tatlı bebeğim benim, güzel kızım benim. Hı. Balık bu, balık. Balık, yağlara bak. Şimdi ilk bu videoyu hazırlarken ilk resmini de koyacağım.
Görürsünüz orada nasıl kaburgalarına sayıldığını. Bu da Josephine. Rosalind'in kardeşi bu. 4 erkek 2 kızdılar bunlar. 6 kardeş çuvalın içinde bırakılmışlardı. Erkekleri sahiplendirdik, yuvalar bulduk onlara ama dişileri almadılar maalesef. Onları da ben aldım. Değil mi anneciğim? Çok seviyorum bunu. Tatlık. İnecek misin? Hadi annem abinin yanına gidelim. Hadi in. Oh minik. Çok güzelsin çünkü sen. Erkeğin adı Mojave. Mojave'yi de Bozova sokaklarında dolaşırken bulduk. Birkaç köylünün tavuğuna saldırmıştı. O yüzden yine istenmiyordu sokaklarda. Onun için yuva ilanı açtık ama maalesef hiç talibi çıkmadı. O yüzden ben aldım. Halbuki o kadar güzel. Baksanıza bunun güzelliğine ya. Çok güzelsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hı? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar güzel olabilir mi? Olur mu? Sakin anne, sakin. İçeri girelim. Ben günde kış aylarında özellikle en az 3 paket mama kullanıyorum. Yapabildiğim zamanlarda yaş mamayla karıştırıyorum. Yaş mama partisi yapıyoruz. Kemik alıyorum bazen, kaynatıyorum, onları veriyordum. Ama şu neredeyse son 1 yıldır maalesef hiçbirini yapamıyorum. Gerçekten çok kötü zamanlar geçiriyoruz. Dünya olarak çok kötü zamanlar geçiriyoruz. Ve inanıyorum ki birbirimize yardım etmenin en güzel zamanı bu zamanlar. Lütfen, o yüzden çok rica ediyorum, beni yalnız bırakmayın. İçerideki köpeklerimi tanıyalım, gelin. Burayı ilk yaptırdığımızda tel aslında bu kadardı. Ama maalesef bir gün teli aşmayı öğrendiler. Ve Igor öğrendi ve diğerlerine de öğretti. O yüzden biraz yükseltmek zorunda kaldım teli. Hala içeride bir tane yaramazım var. Bu teli bile aşabilir. Buyurun. Şurası, bu da çok yeni bir şey aslında ama maalesef köpeklerim kemirdiler tahtaları. Buna bakın. Lavanta bu işte. Şakayık'la birlikte armut bahçesine atılmıştı. Minicikti benim annem. Değil mi anneciğim? Oh, büyüdü. Çok güzel bir kız oldu. Tatlı kuzum benim. Ay buna bakın bu. Bu sevgi böceği bunlar. Bunlar sevgi böcekleri. Marika ve Kişot. Marika bulduğumda hamileydi. Doğum yaptı. Tam 6 tane. 6 tane doğurdu. Çok güzel bebekler. Diğer 5'ine yuva bulduk. Bir tane bebeği hala benimle. Kişot da yine 5 kardeştiler sanırım. Buraya çok uzak olmayan bir çocuk parkında, yağmurun altında nasıl ıslanmışlar. Küçücükler. Oradaki sağ olsun parkın orada oturan yaşlı teyze mama vermeye çalışmış, süt vermiş. İşte yufka ekmek doğramış sütün içine. Sonra bana haber verdiler, böyle böyle yavrular var orada diye. Gittim baktım. Önce oraya onlara yuva yapmaya çalıştım. Hani yağmurdan korunsunlar. Ben mama bırakırım oraya diye. Çünkü dişleri çıkmıştı. Kişot ve kardeşlerinin. Ama o gün yağmur o kadar çok yağdı ki ve ertesi gün bir baktım o yaptığım
küçük yuva. Ya birisi bozdu ya da yağmur çok şiddetliydi, o bozdu, bilemiyorum ama hala sırılsıklamdılar. Kardeşi var. Şu ileride bakın, siyah Napolyon. Napolyon hayattan vazgeçmiş bir şekilde çocuk parkının en köşesine, bir de duvara dönmüş, yatmış, inliyordu. Hepsini hemen aldım. Hemen veterinere gönderdim. Napolyon'u hemen yoğun bakım ünitesine koydular. Neyse, vücut ısısını düzenleyince o kendine geldi. Maalesef kız kardeşlerini parvodan kaybettik. Üç kız kardeşi parvodan kaybettik. Ama bu oğlanlar yaşamak istediler. Değil mi anneciğim? Oo. O gün keşke, gerçi ben muhtaç bir can gördüğüm zaman hiç ne video çekeyim ne bilmem ne diye düşünmüyorum ilk önce. Ne yapabilirim, nasıl vesayet ayarlayıp da onları Antalya'ya gönderebilirim? Çünkü burada büyük sorun. Bozova'da veteriner yok zaten. Korkuteli'de olan veterinerler de hep büyükbaş üzerine yoğunlaşmışlar. Ne hijyenik bir klinikleri var, ne kedi köpek için olan ilaçlardan taşıyorlar çoğu. O yüzden benim bulduğum her muhtaç köpek Antalya'ya veterinere gitmek zorunda. O da bir sorun. Ama olsun. Şu duruma değmez mi annem? Mis kokulusun sen ya. Saf deliksin, olsun. Dur anneciğim, dur. Dur aşkım. Bu Hayro. Hayro da yine Korkuteli'de karşıma çıkan bir can. Onu da armut bahçesinde tutuyorduk. Ama dediğim gibi taşınmak zorunda kaldık. Bizi attılar daha doğrusu bahçeden. Ve buraya geldik. O kadar zarif, o kadar anlayışlı bir köpektir ki hiç üzmez sizi, hiç. Bir de puantiyeyle çorap giyer. Oh. Bu güzelliğe bakar mısınız? Mozaik kek gibi. Adı da mozaik zaten. Şöyle yaralarımız oldu. Bakayım anneciğim, burada da var. Bu sene çok fazla egzema ile uğraştım çünkü çok fazla mama değişikliği yapmak zorunda kaldım. Gitgide ucuz mamalar almak zorunda kaldım. Ve o yüzden çok fazla egzema ile uğraştık. Yavrularım gereksiz acı çektiler. Mozaik Bozova'da karşıma çıktı. Kahvenin önünde duruyordu. Ama çok zayıftı. Hani o kadar kahveye gelen giden bakılır diye düşünürsünüz ama hayır. Sonra Moz da bize geldi. Moz sol ön dişlerini kaybetmiş. Neden kaybetti bilmiyorum. Bir araba mı çarptı ya da kavgada mı ya da ne bileyim dişleri kendiliğinden mi döküldü. Ama onun dışında bir sorunumuz yok. Bu Blanche. Dorothy'nin kardeşi. Tombik kızım benim bu, tombik. Annesi tombiş. Çok tombiş. Hikayesini biliyorsunuz zaten. Rose'u kaybettik maalesef gençlik hastalığından. Blanche'ı sahiplendirmiştik aslında, yuva bulmuştuk ona. Hatta ilk konuştuğumda adamla, o dedim harika, çünkü bir pastanede ve pastane restoran birlikte bir yerde çalışıyor. Ve bize anlattığına göre her gün işte bir sürü kemik çıkıyormuş, kemik getiririm, onu kaynatırım, beslerim falan. O dedim harika, kemik suyu. Ama maalesef bir hafta sonra geri vermek istedi. Hiç ikiletmedim bile. Aldık. O günden beri de beraberiz. Değil mi anneciğim? İnsanlar çok çabuk vazgeçiyorlar. Yani sonuçta bu köpek bir can. Elbette ki bazı sorumlulukları olacak. Bakman gerekecek yani. Sen ne umuyordun ki? Köpek orada sessizce dursun. Sen hiçbir şey yapma mı? Bu mu yani? Burada köpek besleme anlayışı 1 metre zincire bağlayıp önüne her gün bir somun küflü ekmek atmak.
Onların köpek bakma anlayışı bu. Sahiplendirmelerde o kadar kötü şeyler yaşadım ki. 5 tane sahiplendirdiysem 4 tanesini geri almak zorunda kaldım. O derece. Bu da Marbiş. Anneciğim bu ne? Dur, burnu çamur olmuş. Dur. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Mermer, mermer. Güzel oğlum benim. Yine Marble da Bozova sokaklarındaydı. İstenmiyordu, klasik. Ama ben istiyorum bebeğim. Değil mi anneciğim? Kuzu. Neredeniz benim oğluşum? Bu Cumali. Cumali'nin hikayesi Korkuteli'de oturduğumuz evde komşumuza aitti Cumali. O zamanlar daha bakmadığını hissettiğim için ben Cumali'ye mama veriyordum zaten sahibi olmasına rağmen. Sonra bir gün bir geldim ben yokken Cumali'yi götürmüşler. Ben çok üzüldüm. Keşke hani bilseydim alırdım falan diye düşündüm. Sonra ben mahallede bir gün yürürken havlama duydum. Ha dedim bu Cumali'nin havlamasına benziyor. Havlamayı takip ettim. Meğerse verdiği adam çok uzakta oturmuyormuş. Bir baktım Cumali. Ondan sonra neyse adam Cumali'yi bir gün ava götürdü. Anneciğim. Ava götürdü ve avı beceremiyor diye dağa salacakmış. Öyle söyledi bana. Ben dedim ki ben alırım. Benden 150 lira para istedi Cumali için. Verdim tabii ki. Ondan sonra Cumali geldi. O günden beri de benimle. Değil mi annem? Hiçbir daha av yapmak zorunda kalmayacaksın anneciğim. Merak etme. Çok güzel. Çok güzel sevdirir kendini. Yumuşacık. Bu güzellik de Luz. Işığım benim, ışığım. Tatlı bebeğim benim. Luz da yine Korkuteli sokaklarından gelmiş bir köpek. İlk Luz'u bulduğumda kızgınlıktaydı. Peşinde bir sürü erkek köpek vardı. Hemen götürdük. Kısırlaştırdık. Değil mi anneciğim? Kulaklarını kim kesti bilmiyorum. Kökünden kesmişler kulaklarını. Çok sakindir, çok usludur. Öyle güzeldir ki. Tamam aşkım. Bu da Çekirdek Hatun. Çekirdek de yine Bozova sokaklarından bulduğum bir köpek. Yine istenmeyen bir köpek. Bir süre anneannemin bahçesinde, evinin bahçesinde bakmıştım. Ama sonra oradan da ayrılmak zorunda kaldık. Ve buraya geldik. Çekirdek biraz yaramaz. Biraz kavgacı bir kız. O yüzden bağlı kalmak zorunda ben yokken. Doris gel. Doris bir gel. Lütfen bir gel. Bu da Doritos. Bunlar 3 kız kardeşler. Atos, Patos ve Doritos. Anneleri beni bulduğunda hamileydi. Kelimenin tam anlamıyla bu bahçeye gelirken peşime takıldı ve yolda doğurmaya başladı. Ben de hemen işi gücü bıraktım. İlk doğan bebeği de aldım. Neyse ki nasıl götüreceğimi düşünürken takip etti beni. Neyse ona yer yaptık. Güzelce doğurdu bebeklerini. 5 tane doğurdu. Bir tanesini sahiplendirdik ama maalesef sahiplendirdiğimiz yerde viral hastalıktan öldü. Diğer bir kız kardeşi de parvodan öldü. Diğer 3'ü hala bizimle. Gel. Yavaş anneciğim. Bu kral. Kör olduğu için çok ürkek hala. Kral da yine Korkuteli sokaklarındaydı. Hatta o İmrahor bahçesinde, armut bahçesinde köpeklerimizi zehirlediler bir gün. Zehirli tavuk kemikleri atmışlar. Kral da zehirlenenlerden biriydi. Zaten gözü çok az görüyordu. O zehirlenmeden sonra iyice kötü oldu maalesef. Kralı kurtarabildik ama köpeklerimizden biri prenses. Onu kaybettik maalesef.
can çekişerek öldü. Ne kadar çok bela yağdırdığımı o insana anlatamam size. Tekrar yine yeni doğum yapmış bir anneyi de kurtardık. O da zehirlenmişti. İnsanların acımasız olması büyük sorun hayvanlar için. Bu Dozer. Benim güzel oğlum. Tatlı oğlum benim. Dozer de yine Korkuteli de buldu bizi. Öyle korumacıdır, öyle tatlıdır ki. Değil mi anneciğim? Değil mi balığım? Tamam, sen daha tatlısın biliyorum. Sen çok tatlısın ama. Dur, Dozer abi de tatlı ama. Dur, bunu da gösterelim. Gel. Patos. Annesinin patosu. Annesinin bitmiş patosu. Bu Doritos'un kardeşi Patos, bu da Atos. Bunlar 3 kardeşler. Şöyle bakın, üçü. Üçü kardeş bunların. Atos çok, nasıl diyeyim, hünerlidir. Tam bir kaçış ustası. Bu teli atlıyoruz. Şurayı da onu atlamasın diye yapmıştım ama maalesef işe yaramıyor. Yine de telden herhangi bir yerinden atlayıp buradan geri dönüyor. O nokta, biraz utangacız. Noktada yine Korkuteli'de bulduğum köpeklerden biri. Hatta onun bir de virgülü vardı ama virgül maalesef ne oldu virgüle hiçbir bilgim yok. Bir gün ortadan mahalleden kayboldu. Bir sürü ilan astım her yere. Bu köpeği gördünüz mü diye ama hiç cevap alamadık. Bir de virgülümüz vardı yani. Araba geçiyor. Tiramisu. Tiramisu da ilk geldiğinde çok zayıftı. Kaburgalarını sayabiliyordunuz. Yine köyde istenmeyen bir köpekti. Hemen aldık. Tiramisu'nun aslında bir de arkadaşı vardı, Çörek. Maalesef Çörek, burada çok işlek bir yol var, ana yol var. Orada arabanın altında kaldı ben yokken. Bu güzelliğin adı Igor. O kadar sakindir ki, o kadar sakin ve güzeldir ki, o kadar. Annesinin bir tanesidir bu. Igor'u yine Marika ile birlikte buldum. Marika, Igor, hatta yanılmıyorsam çok büyük ihtimalle Mariş'in bebekleri Igor'dandı. Hemen kısırlaştırdık ikisini de. Marika sütten kesilince kısırlaştı. O günden beri de benimle birlikteler. Yuva bulamadım çünkü. Bu da Süsü. Süsü ile ilk karşılaşmamız, kuzenime misafirliğe gitmiştim ben. Onun evinden çıktım. Yola döndüm. Karşıdan da Süsü geliyor. Şimdi o kadar kuyruğu bacaklarının arasında, başı yerle birlikte neredeyse öyle ağır ve böyle temkinli yürüyor ki. Ben onu görünce hemen yere çömeldim. Gel anneciğim falan diye sevmeye böyle güzel laflar söyleyince nasıl böyle ağlayarak şey dermiş gibi hani, ha sen bana kızacaksın, kovalayacaksın, tekmeleyeceksin, taş atacaksın sanmıştım falan filan diye öyle bir gelişi var ki bana. Çünkü hep onları görmüş büyük ihtimal insanlardan. Ama benim bebeğim, minnoş bebişlerim bunlar benim. Süheyla bu, Süheyla. Çok aşığım ben hepinize. Hepinize, hepinize. Duydunuz mu? Oh. Hadi bakalım. Gel anneciğim. İşte benim çocuklarım bunlar. Şu anki sıkıntımdan dolayı hazırki çocuklarıma mama almakta zorlandığım için böyle bir video çekip yardım isteme gereği hissettim. Eğer yardım ederseniz çocuklarıma mama alabilirim, kulübe alabilirim. Daha fazlasını kurtarabilirim. Ama şu an hani
sunabileceğim o kadar çok az şey ki. Acilen benim köpek kulübesine ihtiyacım var. Mama yardımına ihtiyacım var. O yüzden rica ediyorum sizden. Ne olur. Çünkü bir kişi için bu çok fazla bir yük. Bir kişi için. Ama bir sürü kişi bir araya gelirsek hiçbir şey değil. Ve dediğim gibi beni tanımıyorsunuz, güvenmiyor olabilirsiniz. Haklısınız. Şu anki Türkiye'de gerçekten her tarafta sahtekar var. Ama dediğim gibi her türlü kanıtı sunmaya razıyım. Gelip burada beni ziyaret edebilirsiniz. Ne yapıyorum diye bakabilirim de. Lütfen bana ve sürüme yardım edin. İzlediğiniz için çok teşekkürler.